Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bir yaş ölçülerinde yapraklı hırka çalışması yapacağım. Daha önce tulumunu, yakasını ve şapkasını çalışmıştım. Bugün hırkasını çalışacağım arkadaşlar. Hırkamız bir yaş ölçülerinde. Şimdi hırkamızın ölçülerini vereyim. Daha sonra yapımına geçelim. Beden genişliğimiz 27 santim. Beden uzunluğumuz 34 santim. Kolumuzun uzunluğu ise 34 santim arkadaşlar. Siz de benimle örmek isterseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Hırkam 1 yaş ölçülerinde. Daha büyük yapmak isterseniz vereceğim ilmek sayılarına eşit şekilde ilmek ekleyerek hırkamızı büyük yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak istiyorsanız ilmek sayılarından birer ya da ikişer ilmek eksilterek daha küçük yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hırkamızın yapımına geçebiliriz. Hırkamız için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet bebe ipine ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben Kartopu Baby One kullandım. Renk kodum ise K255 arkadaşlar. 3,5 numaralı şişle başladım. 3,5 numaralı şişle yakasını ördükten sonra daha sonra beden kısmımızı 4 numaralı şişle öreceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir de şablon hazırladım. 80 ilmekle yapraklı hırkamıza başlıyoruz. Arkamız 22 ilmek, kollarımız 10'ar ilmek, önlerimiz ise 15 ilmek olacak. 15 ilmeğin 7 ilmeğini pat kısmımız için ayıracağız. Aralarda ise ikişer ilmek olacak şekilde ayrımlarımızı yapacağız. Şimdi 3,5 numaralı şişime 80 ilmek atarak hırkama başladım. Şimdi patımız 7 ilmek olduğu için ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Pat ilmeklerimi. Üç, 6, 7. Şimdi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak 7 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Bir ters bir düz olarak 7 ilmek kalana kadar devam edelim arkadaşlar. Yedi ilmek kalana kadar ördüm. 3, 6, 7. Şimdi 7. ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. İpimi arkaya geçirerek dönüyorum. Bu şekilde yaka düşürme tekniğini uyguluyoruz arkadaşlar. Döndükten sonra sıra düz ilmeğimde bir düz bir ters olarak ilerlemiştik. Şimdi sıra düz ilmeğimde arkadaşlar. Bir düz bir ters bir düz bir ters olarak yine 7 ilmek kalana kadar devam edeceğim.
7 ilmek kalana kadar devam edelim. Şimdi 7 ilmeğim kaldı. Yine 7. ilmeğimi örmeden alıp dönüyorum. Sıra yine düz ilmeğimizde. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak ilerliyoruz. Şimdi 5 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam edeceğim. Bu kısımda 7. ilmeğimi alarak dönmüştüm. Örmeden almıştım. Örmeden aldığım ilmeği, yani son 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Şimdi 1 2 ilmek haroşa ördüm. 5. ilmeğimi de örmeden alıp dönüyorum. Sondaki 7 ilmeğimiz pat ilmeğimiz olduğu için 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 4 ilmeğimi örmedim. 5. ilmeğimi örmeden alıp dönüyoruz. Bu ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek haroşa örüyorum. Şimdi 3 6 7. Yine sıra düz ilmeğimizde. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak devam ediyorum. Bütün örmüş olduğum hırkalarda yaka düşürme tekniğini uyguluyorum arkadaşlar. Diğer videolarımı da izlediyseniz o videolarımda yaka düşürme tekniğini uygulamıştım.
3, 6, 7. 7 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi 5 ilmeğim kaldı. 5. ilmeğimi şişime geçirip ipimi arkaya alarak dönüyorum. Son kez yaka düşürme tekniğimi uygulamış oldum. 1, 2, 3. 3 ilmek haroşa örüyorum. 2, 4, 6, 7. 7 ilmeğimiz pat ilmeğimiz arkadaşlar. Şimdi bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Başka yaka düşürme tekniği uygulamayacağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak öreceğim. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Yaka kısmı biraz karışık gelebilir. Ama videomu durdurarak izlerseniz karışık olmadığını anlarsınız. Üç, 6, 7. Evet, şimdi 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak 7 ilmek kalana kadar örelim arkadaşlar. Yedi ilmek kalana kadar bir ters bir düz olarak ördüm. Sondaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Bu yüzümde 7 ilmek pat ilmeklerimi haroşa olarak örüp 2, 4, 5, 6, 7. Aradaki ilmeklerimi ise bir ters bir düz olarak örüyorum.
7 ilmek kalana kadar bir ters bir düz olarak örelim. Üç, 6, 7. Evet, şimdi 7 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmeğimizi de haroşa olarak örüp ön yüzümüze geçiyoruz. Şimdi 3,5 numara şişimi bırakıp 4 numara şişimle örmeye başlayacağım. Yaka kısmımızı 3,5 numara şiş kullanarak ördük. Şimdi beden kısmına geçiyorum. 4 numara şişimi kullanacağım. Şimdi ön yüzümüzde yaprak yapımına başlıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düz örüp dolama yaparak bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüp tekrar dolama yaparak bir artırma yapıp tekrar bir ilmek düz örüyorum. Şimdi ipimi öne aldım. Burada bir ilmek ters örüp aynı ilmeği tekrar örerek bir artırma yapmış olduk. Şimdi 2 tane haroşamızı örüp 2 ilmek haroşa ilmeğimizi ördükten sonra 8 ilmek düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. Bu sırada hem yaprak yapımına başladık hem de ayrımlarımızı yapacağız arkadaşlar. 8 ilmek düz örüp burada artırma yapıyorum. Bir artırma yapıyorum. Ayrımlarımızın arasında olan 2 haroşa ilmeğimi örüp tekrar bir artırma yapıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Artırma yapmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi kolumuz için 10 ilmek düz örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Burada tekrar bir artırma yapıyorum. Artırmamı düz olarak örüyorum ve 2 ilmek haroşa olarak örüyorum. Şimdi yine bir artırma yapıyorum. Arka kısmımız için 22 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Arkamız için 22 ilmeğimizi düz olarak ördük. Buradaki ipi şişime takarak artırmamı yapıyorum. Artırmış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. Arada olan 2 haroşa ilmeğimi örüp tekrar bir artırma yapıyorum.
Şimdi kolumuz için 10 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmek düz örüp yine bir artırma yapıyorum. 2 haroşa ilmeğimi örüp ipimi arkaya alıp tekrar bir artırma yapıp düz olarak örüyorum. Artırmalarımı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Siz artırmalarınızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi 8 ilmek düz örüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Sonda 3 6 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmek pat ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. İsterseniz tamamını haroşa olarak örebilirsiniz. İsterseniz sondaki 2 ilmeği örmeden alıp bu kısma fitil çalışması yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. Yine 5 ilmek haroşa örüp pat kısmımı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde olduğumuz için ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Bir önceki sırada artırma yapmış olduğum ilmek kendisini bu şekilde belli ediyor. İsterseniz siz ilmek ayracı kullanabilirsiniz. Arada olan 2 haroşa ilmeğimi örüp artırmış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. Kol ilmeklerimi ördüm. Bakın şu şekilde artırma yapmış olduğum ilmek belli oluyor. Onu da ters olarak örüp aradaki 2 haroşa ilmeğimi ördüm. Yani arka yüzümüzde kenar pat ilmeklerimiz hariç bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet. Şimdi bu kısımda yaprak yapıyorduk arkadaşlar. 2 tane haroşa ilmeğimizi örüp 2 ilmek düz örüyoruz ve yaprakta olan 1 2 3 4 5 ilmeğimi de ters örüp sondaki ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzüme geçiyorum.
Daha önceki videolarımda, yaka ve hırka videomda, yaka ve tulum videomda yaprak yapımını anlatmıştım arkadaşlar. Eğer onları ördüyseniz hırka yapımında zorlanacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Yaprak yapımı gerçekten kolay. Şimdi ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmek düz örüp dolama yaparak bir artırma yapıyorum. Tekrar bir düz örüp dolama yaparak tekrar bir artırma yapıp 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi burada ters ilmeğim var. Bir tane ters ilmeğimi örüp aynı ilmeği tekrar örerek bir artırma yapıyorum. Ve bir ilmek daha ters örüyorum. 3 ilmek ters örmüş olduk. Bir tanesini artırdık arkadaşlar. Şimdi burada 2 haroşa ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi beden kısmımızı düz olarak örüyoruz. Şimdi arada 2 haroşa ilmeğimiz var arkadaşlar. Hemen haroşa ilmeğimizin kenarlarında birer artırma yapacağız. Bir artırma yaptım. 2 ilmek haroşa olarak ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Burada da bir ilmek artırıyorum. Şimdi koldaki ilmeklerimizi örüyoruz. Arada 2 haroşa ilmeğimiz var. Kenarlarında birer artırma yapıp haroşa olarak 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka kısmımızdaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi burada tekrar bir artırma yaptım. 2 haroşa ilmeğimi ördüm. Tekrar bir artırma yapıp koldaki ilmeklerimi örüyorum. Evet, tekrar bir artırma yapıyorum. Arada olan 2 haroşa ilmeğimi örüp tekrar bir artırma yapıyorum. Ön kısmımızda olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Son 7 ilmeğimi ise haroşa olarak örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. 7 ilmek pat ilmeğimi ters olarak örüyorum.
7 ilmek pat ilmeğimizi haroşa olarak ördüm. Şimdi yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine artırma yapmış olduğum ilmeklerimi de arka yüzde ters olarak örüyoruz. Şimdi bu kısım yaprak yaptığımız kısım arkadaşlar. 2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi yapraktaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sondaki ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzüme geçiyorum. Yaprağımız oluşmaya başladı arkadaşlar. İlk ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 3 ilmek düz örüp dolama yapıp bir artırma yaptım. Bir ilmek düz örüp tekrar dolama yaparak bir artırmamı yaptım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi yine burada bir ters ilmeğimi ördüm. Aynı ilmeği tekrar örerek bir artırma yapıyorum. Ve 2 tane daha ters ilmeğimi örüyorum. Toplamda burada 4 tane ters ilmeğimiz oldu. Şimdi 2 haroşa ilmeğimi örüp düz ilmeklerimi örüyorum. Şimdi aradaki 2 haroşa ilmeğimizin kenarlarına birer artırma yapıyoruz. Bir artırmamı yaptım. 2 haroşa ilmeğimi ördüm ve tekrar bir ilmek artırma yapıp artırmış olduğum ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi koldaki ilmeklerimi örüyorum. Evet, yine 2 tane
haroşa ilmeğimin kenarlarına birer artırmamı yapıyorum. 2 haroşa ilmeğimi örüp tekrar bir artırma yapıyorum. Artırmalarımı da düz olarak örüyorum. Şimdi arkada olan düz ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde her sırada artırmalarımıza devam ediyoruz. Arada olan haroşa ilmeklerimizin kenarlarına birer artırma yaparak hırkamızı örüyoruz arkadaşlar. Bir artırma yaptım. 2 haroşa ilmeğimi örüp haroşa ilmeğim bunlar, karıştırmayalım arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmeğimi de düz olarak örüp şimdi artırmamı yapıyorum. Şimdi bir artırmamı yaptım. 2 ilmek haroşa ilmeğimi örüp tekrar bir artırma yapıyorum. Şimdi yine koldaki ilmeklerimi örüyorum. Şimdi 2 haroşa ilmeğimin kenarlarına artırmalarımı yapıyorum. Bir artırma yapıp 2 haroşa ilmeğimi örüp tekrar bir artırma yapıyorum. İlmek ayracı kullanırsak karışıklık olmaz arkadaşlar. Şimdi öndeki ilmeklerimi örüyorum. Düz olarak ilmeklerimi örüp sonda olan 7 pat ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi burada ipimi arkaya alıp 2 ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arka yüzde buradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Ön kısma düz olarak düşmesi için arka kısımda ters örüyoruz. 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi haroşa olarak örmüş oldum. Şimdi yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüzümde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Artırma yapmış olduğum ilmeklerimi yine ters örüyorum. Yaprak kısmına kadar ters olarak örelim arkadaşlar. Yapraklı kısmımıza kadar ters örerek geldim arkadaşlar. Şimdi 2 haroşa ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ve 4 ilmek düz örüp şimdi yapraktaki ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi de ters örüp ön yüzüme geçiyorum. İlik açmıyoruz arkadaşlar. Bu hırkamızda ilik açmıyoruz. Ajurumuzu ilik olarak kullanacağız arkadaşlar. Şimdi 3
artırma sırası yaptık. Şimdi bu sırada popcornlarımızı yapmaya başlıyoruz. Dördüncü artırma sırasındayım. Ajur sırasındayım. Dördüncü ajur sırasındayım. İlk ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 4 4 ilmek düz örüp bir dolama yapıp dördüncü ajurumu yaptım arkadaşlar. Şimdi bir ters ördüm. Tekrar dolama yapıp 1 2 3 4 4 ilmek düz örüp bir ilmek ters örüp yine aynı ilmeği bir kez daha örerek artırmamı yaptım. Şimdi bir ilmek daha örüp burada toplam 3 tane ters ilmeğimiz oldu. Buradaki ilmeğimize popcorn yapıyoruz arkadaşlar. İki zincir çekip dolama yaparak 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım. Hepsini birlikte toplayıp ilmeğimi tekrardan şişime geçiriyorum. Dördüncü ajur sıramızda popcornlarımızı yapmaya başlıyoruz. Bir ilmek ters örüp 2 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi düz ilmeklerimi örüyorum. Arada olan 2 haroşa ilmeğimiz kendisini göstermeye başladı arkadaşlar. Şimdi 2 haroşa ilmeğimin kenarlarından birer ilmek artırma yapıyorum. Bir artırma yaptım. 2 haroşa ilmeğimi örüp tekrar bir ilmek artırma yapıp artırmış olduğum ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi yine tekrar artırma yapıp 2 haroşa ilmeğimi örüyorum. Ve yine artırmamı yapıp arka kısımdaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar aradaki 2 haroşa ilmeğimizin kenarlarına artırmamızı yaparak sondaki 7 haroşa ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi arka yüzdeyim. İki ilmeğimi ters örüyorum. Şu şekilde şu fitil kısmımızın 2 ilmeğini ters olarak ördüm. Haroşa ilmeklerimi de ters olarak örüyorum.
ters olarak ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Yapraklı olan kısma kadar, şu kısma kadar ters olarak örmeye devam edelim. Bu kısma gelince tekrar birlikte örelim arkadaşlar. Yapraklı olan kısmımıza kadar ters örerek geldim. Şimdi 2 haroşa ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüp yapraktaki ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi ise düz olarak örüp ön yüzüme geçiyorum. Şimdi ön yüzdeyim. 4 artırma sırası yaptıktan sonra yaprağımızı küçültmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi eksiltmelerimize de başlıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüp buradaki ilmeğimi çevirip kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Bu sırada ajur yapmadık arkadaşlar. Artırmalarımız bitti. Eksiltmelere başladık. Şimdi yine sondaki 2 ilmeği de birlikte örerek kestim. Şimdi ters kısımda yaptığımız artırmalara devam ediyorum. Bir ilmek ters ördüm. Aynı ilmeği tekrar örerek artırmamı yaptım. Bir ilmek daha ters örüp bir ilmek düz örüyorum. Ve yine bir iki ilmek ters örüp 2 tane de haroşa ilmeğimi örüyorum. Burada örmüş olduğum düz ilmeğim bir sonraki yaprağımın bu ortasındaki ilmek arkadaşlar. Şimdi bu sırada popcorn yapmadık. Diğer sırada popcorn yapacağız. Bir sıra popcorn yapıp diğer sırada yapmıyoruz. Sonraki sırada tekrar popcorn yapıyoruz. Ön kısmımızı düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırıp 2 haroşa ilmeğimi örüp tekrar bir ilmek artırıyorum. Ve koldaki düz ilmeklerimi örüyorum. Şimdi arada olan ilmeklerimizin kenarlarında artırma yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar. Sonda da 7 haroşa ilmeğimizi örüp sıramızı bitirelim. Artırmalarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şu fitil kısmını tekrar göstereyim. Burada 5 haroşa ilmeğimi örüp ipimi arkaya alıyorum. Sonda olan 2 tane ilmeğimi şişime takıp örmeden şişime takıyorum.
arka yüzümde ters olarak örüyorum. Bu sırada ilmeklerimi yapraklı olan kısma kadar ters öreceğim. Şu kısma kadar ters örüp gelelim arkadaşlar. Şu kısmımıza kadar ters olarak örelim. Yapraklı olan kısmımıza kadar ters örerek geldim. Şimdi 2 haroşa ilmeğimi örüp 2 ilmek ters örüp 2 ilmek düz örüp 1 ilmek ters örüyorum. Ön sırada örmüş olduğum düz ilmeğimi bu sırada ters olarak ördüm. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. Yaprakta olan ilmeklerimi ise ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi düz örüp ön yüzüme geçiyorum. İlk ilmeğimi ters ördüm. Buradaki ilmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yaprakta olan 2 düz ilmeğimi birlikte örerek yine kesiyorum. Yaprağımızı küçültmeye başladık arkadaşlar. Yine ters kısımda olan artırmalarımıza devam ediyorum. Bir ilmek ters örüp aynı ilmeği tekrar örerek artırmamı yaptım arkadaşlar. Bir ilmek yine ters örüp 3 ilmek ters ilmeğimiz var. Şimdi buradaki ters ilmeğimize popcorn yapacağız. İki zincir çekip 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve hepsini birlikte toplayıp ilmeği şişime geçiriyorum. Bir ilmek düz örüp buradaki ilmeğime yine popcorn yapıyorum. İki zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane trabzan yapıp hepsini birlikte toplayıp ilmeğimi tekrar şişime geçiriyorum. 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Arada bir ilmek düz ilmeğim var arkadaşlar. Yaprağımız da küçülmeye başladı. Şimdi ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine bu kısımlarda arttırmalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. 2 haroşa ilmeğimizin kenarlarına artırmalarımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Ön yüzümü tamamlayıp arka yüzüme geçtim arkadaşlar. Yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Arka yüzümüzü de yapraklı olan kısma kadar ters olarak örelim arkadaşlar. Yapraklı olan kısma kadar ters örerek geldim. Şimdi yine 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 ilmek düz örüp 1 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ve 4 ilmek de düz örüyorum ve yapraktaki ilmeklerimi de ters örüp sondaki ilmeğimi düz örüyorum ve ön yüze geçiyorum. Ön yüzümde ilk ilmeğimi ters örüp hemen yanındaki ilmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yaprağımızda sonda olan 2 düz ilmeğimi de birlikte örerek kesiyorum. Yine bu sırada artırmamı yapıyorum. Bir ters ilmeğimi örüp aynı ilmeği tekrar örüp artırmamı yaptım. Bu sırada popcorn yapmıyorum. Diğer sırada tekrar popcorn yapacağız. Aradaki ilmeğimizi düz örüp kenarlarındaki ters ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. İlmeklerimi düz ördüm. Arada olan 2 haroşa ilmeğimin kenarlarından yine artırmalarıma devam ediyorum. 2 haroşa ilmeğimi örüp tekrar bir artırma yapıyorum. Yine artırmalarımıza devam ederek sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Düz örerek sıra sonuna kadar geldim. Pat kısmımızdaki ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp sondaki 2 ilmeği örmeden dönüyorum arkadaşlar. Şimdi bu yüzde ters örüyorum. Yine bu yüzümüzü de yapraklı olan kısma kadar ters örelim arkadaşlar. Yapraklı olan kısma gelince devam edelim. Arka yüzümdeyim. Yapraklı olan kısma kadar ters olarak örüp geldim arkadaşlar. Şimdi 2 haroşa ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek düz örüp 1 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüp yapraktaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi ise düz olarak örüp ön yüzüme geçiyorum. İlmek sayım arttığı için misinalı şişime geçiyorum arkadaşlar. Daha rahat örebilmek için misinalı şiş kullanacağım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. İlmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek düz örüp sonda kalan 2 düz ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Yaprağımız da küçülmeye başladı arkadaşlar. Şimdi 1 ilmek ters örüp aynı ilmeği tekrar örüp
yine artırma yapıyorum. Bir ilmek ters örüp toplamda 3 ters ilmeğim oldu. Şimdi buradaki ilmeğime popcorn yapacağım. 2 zincir çekip 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bütün ilmeklerimi toplayıp ipimi şişime geçiriyorum. İki ilmek ters örüp bir ilmek düz örüyorum ve buradaki ilmeğime yine popcorn yapıyorum. Son popcornumu yapıyorum arkadaşlar. Bu yaprakta olan son popcorn. Şimdi 3 tane ters örüp düz ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Diğer sıralarda yapmış olduğumuz gibi aradaki 2 tane haroşa ilmeğimizin kenarlarına artırmalarımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Modelimiz kendisini göstermeye başladı arkadaşlar. Şimdi yine arka yüzümüzü yapraklı olan kısma kadar gelip devam edelim arkadaşlar. Yapraklı olan kısma kadar ters örerek geldim. 2 haroşa ilmeğimi örüyorum. 1 2 ilmek düz örüp bir tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüp 1 2 3 ilmek ters örüyorum ve sondaki ilmeğimi de düz örerek ön yüzüme geçiyorum arkadaşlar. Yine ilk ilmeğimi ters örüyorum. İlmeğimi çevirip yaprakta olan 3 ilmeğimi birlikte örüyorum ve yaprağımızı bitiriyorum. En son sırada 3 ilmeğimi birlikte örerek yaprağımızı tamamladım arkadaşlar. Ters kısımda artırma yapıyorduk ama bu sırada artık artırma yapmıyorum. Şimdi buradaki ilmeğimi düz örüyorum ve diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Yapraklı olan kısmımız bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Yaprağımızı tamamladık. 3 ilmeğimizi burada birlikte keserek tamamladık. Bu sırada artırma yapmadan ördük arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi düz örüyoruz.
Yine artırma yapıp artırmış olduğum ilmeğimi düz örüyorum. 2 haroşa ilmeğimi örüp tekrar artırma yapıyorum ve düz örüyorum. Diğer sıralarda örmüş olduğumuz gibi aradaki 2 haroşa ilmeklerimizin kenarlarına birer artırma yaparak sıramızı tamamlayalım. Ön yüzümde artırmalarımı yaparak ön yüzümü tamamladım. Şimdi arka yüzüme geçiyorum. Arka yüzde yine ters olarak örüyorum. Bu sırayı da ters örerek yapraklı olan kısma kadar gelelim arkadaşlar. Yapraklı olan kısma kadar ters örerek geldim. 2 haroşa ilmeğimi örüyorum. 2 düz ilmeğimi örüp bir ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüp yaprakta olan sondaki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum arkadaşlar. Şimdi bu kısımda kesim yapacağız. Şu şekilde ilmeğimi şişime geçiriyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilmek kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi yaprak modelimizin tekrar kurulumuna geçiyoruz. Başa döndük arkadaşlar. Yine ilk başta yapraklı kısım için 2 4 6 7 ilmeğimiz vardı. Biz yine 5 ilmek keserek 7 ilmek bıraktık. Şimdi yaprağımızı tekrar kurmaya başlıyorum. Bir ilmek düz örüp bir dolama yapıyorum ve bir ilmek düz örüp tekrar bir dolama yapıp ve bir ilmek düz örüyorum arkadaşlar. Aradaki düz ilmeğimiz yaprağımızın buradaki ortasındaki ilmek arkadaşlar. Şimdi burada bir tane ters ilmeğimiz var. Ters ilmeğimizi örüp ve aynı ilmeği tekrar örerek artırmış oluyoruz. Buradaki 2 haroşa ilmeğimizi de örüp düz ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Artırmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Aralardaki artırmalarımıza devam ederek bu sıramızı tamamlayalım. Artırmalarımı yaparak sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzüme geçiyorum. Arka yüzümü ters olarak örüyorum arkadaşlar. Arka yüzümüzü ters olarak örüyoruz. Yine yaprağımızı ilk yaprağımızda yapmış olduğumuz gibi aynı işlemleri uyguluyoruz arkadaşlar. Şu an 2 4 6 8 10 artırma sırası yaptık. Toplamda 18 ya da 20 artırma sırası yaptıktan sonra kollarımızı ayıracağız arkadaşlar. Siz de ördüğünüz aya ya da yaşa uygun
artırmalarımızı, kol evimizin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim arkadaşlar. Yaprağımızı da yine aynı şekilde yapıyoruz. 18 artırma sırasını tamamladım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi bu sırada kollarımızı ayıracağız arkadaşlar. Yaprağımı tamamlamıştım. Yine 5 ilmek kesiyorum. Bir, iki, üç, 4 ve 5. Toplamda yine 2, 4, 6, bir de buradaki ilmeğim, 7 ilmeğim kaldı. Yine bu sırada yaprak yapımına başlıyoruz. Bir ilmek düz örüp dolama yapıyorum ve bir ilmek düz örüp tekrar dolama yapıp bir ilmek daha düz örüyorum. Şimdi burada bir tane ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ters örüp aynı ilmeği tekrar örüp bir artırma yapıyorum. 2 ilmek haroşa ilmeğimi örüyorum. Bu sırada 3. yaprağımızı yapmaya başladık arkadaşlar. Ön kısımdaki ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Şimdi ortada olan 2 haroşa ilmeğimizin bir tanesini önümüze ekliyoruz. Bir tanesini de kolumuza ekliyoruz. Şimdi başka bir 4 numara şişimle kolumu örmeye başlıyorum. Kolumuzu düz olarak örüyoruz. Yine burada 2 haroşa ilmeğimizin bir tanesini koluma ekliyorum. Bir tanesini de beden kısmına ekleyeceğim. Şimdi arka yüzüme geçiyorum. Arka yüzümü ters olarak örüyorum. Ön yüzümüzü düz olarak, arka yüzümüzü ters olarak biraz örüp ilerleyelim arkadaşlar. Kolumu örerek ilerledim arkadaşlar. Toplamda 46 sıra ördüm. Şimdi kolumuzun lastik kısmını yapıyorum.
bir düz bir ters olarak lastik kısmını yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Kolumuzda toplam 48 ilmeğimiz vardı. 5 ilmek keserek 43 ilmekle lastik kısmımıza devam edeceğim. Şimdi burada bir tane ilmeğimi kestim. Bu benim ters ilmeğim. Şimdi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Şimdi bir tane daha kesiyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimi ördüm. Şimdi yine bir tane ilmek daha kesiyorum. Toplamda 3 ilmek kestik arkadaşlar. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi bir ilmek daha keselim. Şimdi yine bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yine burada bir ilmek daha keselim. Toplamda 1 2 3 4 5 ilmeğimi kestim. 48 ilmeğim vardı. Şimdi 43 ilmeğim kaldı arkadaşlar. ilmeğimle kolumuzun lastik kısmını 7-8 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Lastik kısmımızı 8 sıra ördüm arkadaşlar. Bir ters, bir düz olarak 8 sıra ördüm. Şimdi kesiyorum arkadaşlar. Hem örüp hem keseceğim. Bir ilmek örüyorum ve kesiyorum. Kesim işlemimizi de bu şekilde yapalım arkadaşlar. Daha sonra diğer kolumuza geçeceğiz. Kolumu kestim arkadaşlar. Şimdi ipimi de biraz uzun kesiyorum. Dikmek için. Şimdi diğer kolumuza geçeceğiz arkadaşlar. Şu kısımdan ipimi bağlayıp buraya kadar öreceğim. Daha sonra bu kolumu da öreceğim arkadaşlar. Bu kolumuzu ördüğümüz gibi 48 ilmekle 46 sıra örüp aralarda 5 ilmek keserek 43 ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. 43 ilmekle birlikte 8 sıra lastik örüp kolumuzu keseceğiz. Bu kolumuzu da örelim. Daha sonra beden kısmına geçelim. Bu kolumu da diğer kolumu ördüğüm gibi ördüm arkadaşlar. Şimdi şu kısımdan ipimi bağladım.
Beden kısmımızı örmeye başlıyoruz. Kollarımız bitti, bedenimize geçtik arkadaşlar. Şimdi bedendeki bütün ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak, ön yüzümüzde düz olarak toplamda 5 yaprak olana kadar örelim arkadaşlar. Hırkamızı 5 yaprağa tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5. yapraktayım. 5. yaprağımda 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu sırada haroşa örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada olan 3 ilmeğimi kesiyorum. Yapraktaki 3 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Artık herhangi bir işlem yapmıyorum. Burada artırma ya da düz örme işlemi yapmıyorum. Tamamen haroşa örmeye başlıyorum. Buradaki düz ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Şimdi beden kısmımızı da haroşa olarak örüyoruz. Toplamda 5 sıra haroşa örüp hırkamızı bitireceğiz arkadaşlar. Haroşa olarak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar haroşa örerek geldim. Sondaki 2 ilmeğimi yine fitil olarak devam ediyorum. İpimi arkaya alıp ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzümü de yine tamamen haroşa olarak örüp tamamlayacağım. Toplamda 5 sıra haroşa örüp hırkamızı tamamlayalım arkadaşlar. Beş haroşa sırası örerek hırkamı tamamladım arkadaşlar. 5 tane inci düğme diktim. Kollarımı da diktim arkadaşlar. Hırkamı tamamlamış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirim ziline basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.